Hastalık bu futbol selam eder. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Bugün uzak mesafelerden attıkları sert şutlarla gollerini izlemeye alıştığımız 20 tane oyuncu anlatacağız sizlere. Her zaman olduğu gibi yine yaşımızın yettiği, izleme fırsatını bulmuş olduğumuz oyuncular olacak. Dolayısıyla liste subjektif ve tartışmaya açık ama listedeki her ismin tam birer bazukacı olduğuna sizi temin edebilirim. Hazırsanız başlıyoruz. Zlatan İbrahimović. İlk bölümde size hala aktif olarak futbol yaşantısına devam eden oyuncuları anlatacağım. Zlatan eski bir tekvandocu olması sebebiyle yeşil sahalarda daha önce hiç görmediğimiz birçok şey yaptı. Sert şutları biraz imza hareketinin gölgesinde kalmış olabilir ama yine de bu listede olması gereken biri. Zlatan'ın olayı kısaca anlatmak gerekirse kuvvet. Football Manager serisini oynayanlar bilirler. Zlatan'ın prime döneminde oyunda kuvveti temsil eden özelliği 20 üzerinden 20 puan verilen sadece birkaç oyuncudan birisiydi. Zlatan vurduğu toplara hem içten dışa hem de dıştan içe doğru rahatlıkla falso verebildiği gibi her iki ayağıyla da aynı derecede sert şutlar atabilen bir oyuncu. Hatta bir gün sol ayağıyla attığı acayip bir golden sonra muhabirler soruyorlar. Zlatan zayıf ayağına müthiş bir gol attın, neler söylemek istersin? Cevap: benim zayıf ayağım yok. Zaten Zlatan'ın zayıf olan herhangi bir yönü var mı? Ondan da emin değilim. Sizce var mı? Topa bu şekilde belinden ve kalçasından güç alarak vurmak için elbette Zlatan kuvvetine sahip olmak gerekir. Cristiano Ronaldo. Dünyanın en komple hücum silahlarından biri olan Cristiano, özellikle son 6-7 yılda sürekli kendini geliştiren, oyununa yeni silahlar ekleyen bir oyuncu ama bu vuruşlar Manchester günlerinden beri onun repertuarında hep vardı. Yine her iki ayağıyla bu şutları atabilen Cristiano topa ilk vurduğunda sanki ortalama hızda bir vuruş yapmış zannedersiniz ama o top kaleye yaklaştıkça acayip bir sürate ulaşır ve kaleciler topu göremez bile. Aynı zamanda ölü yaprak vuruşu tekniğini en kusursuz şekilde uygulayanlardan birisi. Bir diğer dikkat çeken özelliği destek ayağını şut attığı ayağının çok yakınına basıyor olması ve diğer bazı oyuncuların aksine şutu atar atmaz vücut hareketinin sona ermesi. Cristiano füze atarken sanki hiç çaba harcamıyormuş gibi gözüküyor. Mario Balotelli. Bu rahatsız arkadaşımız futbol tarihinin gördüğü en komple forvet oyuncularından birisi olabilecekken, yapabileceklerinin sınırı yokken genellikle kafası sahada değil de başka yerlerde olduğu için bu yetenekleri nadiren görebiliyoruz. Hatta bana göre kendisi çoğu yeteneğinin farkında bile değil. Attığı bazı gollerde bunu görebiliyorsunuz. Sanki şuradan bir vurayım bakayım ne olacak der gibi nadiren de olsa attığı bu sert şutlar Super Mario'yu bazukacılar listemize koymaya yetiyor. Gareth Bale. Hızlı koşan bu adam aynı zamanda müthiş bir sol ayağa sahip ve bu sayede kalecileri sıklıkla çaresiz bırakabiliyor. Kariyerinin başlarında sol bek oynayan Bale, oyununa yavaş yavaş bu tip hücum silahları ekleyerek sahanın en uç noktasına kadar geldi. Vurduğu toplar büyük ölçüde 90 diye tabir edilen yere gider. Topu sürdüğü yönün tam aksine yaptığı vuruşlar onun ne kadar kuvvetli bir oyuncu olduğunun göstergesi. Çünkü bu vuruşları yapmak hiç kolay değil. Güç ve denge gerektirir. Sen ben denesek belki yere düşeriz. Hem ayak içiyle hem ayak üstüyle çok sert vuruşlar yapabilen Gareth Bale fazla gerilmeden, topu önüne fazla açmadan da ona inanılmaz bir sürat kazandırabiliyor. Hulk. Aslında sadece adını söyleyip susmak yeterdi belki. Güreşçileri andıran fiziğiyle Yeşil Dev bu işin spesyalistlerinden birisi. Kaleciler için attığı şutları kurtarmak bir yana görebilmek bile mi mesele?
Allah muhafaza kalecinin suratına gelen bir şutu beyin travmasına bile sebep olabilir. Zira Hulk'un şutları top mermisi kıvamında. Yani bir gün kaleyi bırakıp kaçan bir kaleci olursa kendisine gayet hak verebilirsiniz. Bu kadar sert vurabildiği için haliyle uzak mesafelerde onun için problem olmuyor. Şuna bakar mısınız? Sen insan olamazsın. Olsa olsa bir çizgi roman karakterisin sen. Kevin De Bruyne. Aktif orta saha oyuncuları içerisinde benim için en iyisi olan Kevin De Bruyne, bazukacılık becerisini henüz 20'li yaşlarda geliştirmiş. Daha sonra oyununa o kadar çok şey eklemiş, o kadar fazla boyut kazandırmış ki bugün dünyanın en iyi şutörleri deseniz akla ilk gelen isimlerden birisi olmayabilir. Çünkü bu nadiren yaptığı bir iş ama görüntülerden de anlayacağınız üzere Belçikalı bu işin de ustalarından. Şut çekerken fazla güç harcamıyormuş gibi gözüküyor ama buna rağmen çok sert vuruşlar yapabiliyor. Üstelik bu şutları atmak için ivmelenmeye de ihtiyaç duymuyor. Olduğu yerden vurabiliyor, her iki ayağıyla da atabiliyor. James Rodriguez. Bu listedeki oyuncuları izlerken göreceksiniz. İki tip bazukacı var. Bir sınıfta topun üzerinde kuvvetini deneyenler. Onlar topa var olan bütün gücüyle vuran tipte oyuncular, yani gerçek bazukacılar. Diğer sınıfta da fiziksel olarak çok güçlü kuvvetli olmasa bile işin tekniğini çok iyi öğrenmiş, kalçasından belinden kuvvet alarak topa bütün vücuduyla abananlar var. Yani işi zor yoldan yapanlar. İşte James de onlardan birisi. Muhteşem bir sol ayağa sahip ve attığı gollerden de görüyoruz ki o sol ayağı nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Hakan Çalhanoğlu. Şu ikinci sınıfa dahil olanlardan birisi daha. Belki bu listedeki diğer oyuncular kadar üst düzey bir futbolcu değil, bir süper yıldız sayılmaz ama bu işin uzmanlarından Hakan, tam bir spesyalist. Onu genellikle frikikleriyle tanıyoruz ama stili çok değişik. Mesela Selçuk İnan en iyi döneminde olağanüstü bir frikikçiydi ama Hakan bir başka. Topa ayak içiyle bu kadar sert vurabilen, hem bu kadar falso verip hem de bu kadar sert yollayabilen başka bir oyuncu var mı bilmiyorum. Elbette bu bir çalışma ürünü. Hakan bunu yaptığı idmanlara borçlu. Üstelik tek yapabildiği de bu değil. Hakan ayağının üstüyle de son derece sert şutlar atabilen bir oyuncu. Mesafe mi? Onun için fark etmiyor. Paul Pogba. Fransız 1.90'ın üzerindeki boyuna rağmen olağanüstü bir tekniğe ve beklenmedik bir çabukluğa sahip. Mental yapısı biraz sorumluluk almaktan uzak gibi. Bana sorarsanız seçtiği forma numarası bile bunun bir göstergesi. Fakat benim fikrim Pogba canı istediği zaman maç alabilecek yetenekte bir oyuncu. Ve onun en verimli olacağı yerin ben forvet arkası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yetenekleri buna çok uygun. Bugüne kadar o bölgede fazla izleyemedik onu ama Fransız kaleyi gördüğü anda affetmiyor. Uzun bacakları sayesinde acayip şutlar çıkartabilen Pogba'nın vücut dengesi de muazzam. Ne dersiniz? Eğer biraz büyümeye karar verirse ve biraz da kaleye yakın oynamaya başlarsa bir gol makinesine dönüşebilir mi? Hamit Altıntop. Buradan itibaren listemizde emekli olmuş oyuncular kısmı başlıyor. İşte Hamit de onlardan bir tanesi. Yeri gelmişken bu listeye dahil etmek istediğim Nihat Kahveci, Hami Mandıralı ya da Hacı gibi bazı isimlerin de hakkını vereyim. Bunlar gibi birkaç tane daha isim var. Bu listeye çok rahat girerlerdi ama onlarla ilgili yeterli sayıda ve yeterli kalitede görüntü bulmak imkansız olduğu için alamadım. Gelelim bir başka spesyalist Hamit'e. Çerçeveci bir oyuncuydu Hamit. Attığı şutlar tam köşeye gider ya da en kötü ihtimalle direkten dönerdi. Ben şahsen öyle büyük farklarla out'a gitmiş bir şutunu hiç hatırlamıyorum. Kuşkusuz en iyi golü milli forma altında attığı ve FIFA'dan yılın golü ödülünü alan şu golü. Bilmiyorum ama o atınca normal karşılıyorsunuz. İşte Hamit öyle bir topçuydu. Mihail Ballack. Alman oyuncu kendi döneminin en skorer orta saha oyuncularından birisiydi.
Çoğu Alman oyuncuda gördüğümüz gibi onun da fundamental'ı çok üst seviyedeydi ve iki ayağını da aynı derecede etkili kullanabiliyordu. Attığı şutlar genelde kaleye yaklaştıkça en yüksek hızına ve en ideal yüksekliğine ulaşan, bu sebeple de kalecileri sık sık çaresiz bırakan cinsten, çünkü o da topa bütün vücuduyla vuranlardan. Juninho Pernambucano. Şimdi biraz daha eskilere götürelim sizi. Futbolunun en üst düzey yıllarında Fransa Ligi'ne ambargo koyan Olympique Lyon takımının 10 numarası. Kısa boylu, Brezilyalı bir 10 numara. Juninho Pernambucano. Onun alameti farikası serbest vuruşlarıydı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama tarihin en iyi frikikçisi olabilir bence Juninho. Ama onun farkı kesme vuruşları mesafe gözetmeksizin bu kadar sert atabilmesiydi. Eşsiz bir tekniğe sahipti. Ayak içiyle topun tam altına vururdu ama nasılsa dağlara taşlara değil de tam gitmesi gereken yere postalardı. Üstelik şutları dışa doğru hafif bir kavisle önce çok yükselir, sonra aniden alçalır ve tam 90'a gider. Resmen kalecinin etrafından dolaşırdı. Hani konsol oyunlarında böyle bir gol yeseniz oyun saçmalamış resmen der kapatırsınız, o derece. Steven Gerrard. Şutuyla kaleciyi yok etmeye çalışan bir adam. Steven Gerrard'ın özelliği genellikle vurduğu topların kavis çizmeden böyle ip gibi ilerlemesi ve 90'a girmesi. Sanki topa adres tarif etmiş gibi. Hem bu kadar sert hem de bu kadar isabetli vurmak üzerinde çok çalışılması gereken bir iş ve bence Gerrard bu konuda en iyilerden biriydi. Bir diğer öne çıkan özellik uzmanlık alanı, önüne açılan toplara yaptığı gelişine sert vuruşlar. Listeyi yaparken ben bu oyuncuların attığı gollerin güzelliği kadar sayısına da çok dikkat ettim. Zaten Gerrard da kendi dönemi için en skorer orta saha oyuncularından biri. Tekrar izleyince insan şunu fark ediyor. Gerrard bazen öyle imkansız mesafelerden öyle imkansız goller atıyor ki ve buna öyle alıştırmış ki Gerrard işte normal deyip geçiyoruz. Mesafe tanımayan sözü galiba onun için söylenmiş. Frank Lampard. Tarz olarak Gerrard'a çok benziyor olsa da Lampard'ın önceliği mümkün olan en sert şutu atmak. Şutu attıktan sonra vücuduna dikkat edin, neredeyse top kaleye ulaşıncaya kadar vücudun hareketi hep devam ediyor. İki ayak birden yerden kesiliyor. Dediğim gibi onun amacı en sert şekilde vurmak, zımbalamak. Bu yüzden illa kalenin en köşesine ya da 90'a vurmak gibi bir derdi de yok. Bilakis kalecinin vücuduna çok yakın yerlere vurarak attığı birçok gol var. Aynı zamanda topu yerden kaldırmak gibi bir derdi de yok. Yerden sektirerek attığı şutlarla da kalecilerin başını sık sık derde sokan listemizin olmazsa olmaz isimlerinden birisi. Pavel Nedved. Biz yaşımız itibariyle Çekyalı'nın son dönemlerine yetiştik. Bu videoyu hazırlarken de araştırdım ama bu konuda bilgi kirliliği mevcut biraz. Bilen varsa yorum olarak yazsın çünkü ben kesin bir bilgiye ulaşamadım. Nedved'in güçlü ayağı hangisiydi? Gerçekten buna karar vermek çok zor. Benim bildiğim kadarıyla insanlar hangi elini ya da hangi ayağını daha çok kullanırsa o uzvu daha çok gelişir. Yani solak olmak aslında doğuştan gelen bir şey değildir. Hatta bazen sağ eliyle yazı yazıp sol ayağıyla topa vuran insanlar ya da sağ eliyle top sürüp sol eliyle şut atan basketbolcular görebilirsiniz. Fakat Nedved gerçek anlamda bir istisna. Çünkü her iki ayağını da eşit şekilde geliştirmiş birisi. Kaleye uzaklığı fark etmeksizin şut açısını bulduğu anda hiç affı yok. Gabriel Omar Batistuta. Namı diğer Batigol. Onun diğerlerinin aksine belirgin bir stili yok. Adam neticede golcü, bam güm vuruyor.
Frikikten gelişine ya da dönerek Batistuta'nın uzaktan sert şutlarla attığı yığınla gol var. Onu da Nedved gibi çok az izleyebildim ama hafızamda yer etmesi için bu kısa süre bile yeterli oldu. Gabriel Omar Batistuta'nın. Everybody watching just to get a look and get a listen at what I'm spitting. The prophecy is currently fulfilling, so if I said it then it was written. People excited for me and they ain't even met me yet. So think what you wish, I ain't got one regret. Wayne Rooney. Sert şutlar atmayı kas kütlesine borçlu olanlardan birisi daha. Rooney'i ilk kez sahada gördüğümüzde 16-17 yaşlarında Çilli bir çocuktu. Ama fiziki yapısı daha çok 27 yaşında fiziksel gelişimini tamamlamış bir adamı andırıyordu. Topa düşmanıymış gibi acımasızca vuran bir adam. Muhteşem bir kariyeri oldu ve bence çok az hakkı teslim edildi. Onun attığı acayip golleri izlerken, topa uyguladığı şiddeti izlerken insan şunu düşünüyor. Ben bunu yapmaya çalışsam herhalde bacağım yerinden fırlayıp giderdi. Roberto Carlos. Fazla bir şey anlatmayacağım çünkü gerek yok. Özellikle Fransa'ya attığı şu gol, yani top out'a gidecekken sanki yolda fikir değiştirip kaleye giriyor. Ve kaleci de dahil kimse ne olduğunun farkında bile değil. Carlos'un şutunu bilim adamları araştırdı, üzerine belgeseller çekildi. Çünkü hala anlayabilmiş değiliz, hala kimse açıklayabilmiş değil. Wesley Sneijder. Bir başka teknik deha. Sneijder'in bu şutları çıkarması için gol açısına bile ihtiyacı yok. Gerilmesine ya da topu önüne açmasına gerek yok. Önünün açık ya da kapalı olması fark etmez. Sanki kaleye de bakmasına gerek yokmuş gibi, zaten çoğunlukla da bakmıyor. Hollandalı kalenin yerini ezbere biliyor. Onun için bu şutları atmak daha çok kazanılmış, ezber edilmiş bir beceri, bir çeşit içgüdü. Zinedine Zidane. Daha önce onu pas sanatçıları ve plaseciler listelerimize koymamıştık. Aslında Zidane'ın elit seviyede yapabildiği o kadar çok şey var ki onu pas veya şut sanatçısı diye tarif etmek biraz yetersiz kalacaktı. O bütün bu tanımların üstünde biriydi sanki. Fakat yine de kabul etmek lazım, her ikisine de girerdi. Bu listede hakkını vermek istedim çünkü çok enteresan bir özelliği var Zidane'ın. Sağ ayağını plase yapmak için, sol ayağını ise roket ateşlemek için kullanıyor olması. Zaten sırf şu golün hatırına alınırdı bu listeye Zidane, en unutulmaz füzelerden birisini yollayan adam.